ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere diyabete bağlı görme sorunlarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz sağlığı hastalıkları uzmanı operatör doktor Erdinç Ceylan bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür Bizler ediyorum. deyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Konumuz çok önemli bir konu ama konumuza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben operatör doktor Erdinç Ceylan. 2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzmanlık belgemi aldım. 2017 yılından itibaren de Türkiye Hastanesi Göz Kliniği'nde göz doktoru olarak çalışmaktayım. Harika. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Evet hocam, toplumda en yaygın görülen hastalıklardan bir tanesi diyabet, diğer adıyla da şeker hastalığı. Evet. Peki gözlerimizde hangi problemlere yol açıyor? Hangi hastalıklara yol açıyor? Diyabetik retinopati dediğimiz çok geniş kapsamlı bir hastalıktır şekere bağlı göz problemleri. Hatta dünyada önlenebilir körlüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani diyabete bağlı eğer hastalarımız kan şekerlerine dikkat ederlerse, düzenli doktorlarına muayene olurlarsa bu körlük önlenebilir. Hiçbir şey yani çok basit bir gözün önündeki uçuşmadan tutun da birkaç kadran görme kaybından total körlüğe kadar giden çok geniş yelpazede bir hastalık. Diyabete bağlı önce tabii nasıl problemler olabiliyor onu belki konuşmak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi diyabet vücudumuzdaki kan şekerinin yüksek olması. Evet hocam. Şimdi bu yüksekliğe bağlı olarak bütün damarlarda olduğu gibi gözdeki damarlarda da bir akışkanlık problemi oluyor. Bu akışkanlığa bağlı olarak da gözün tabii göz damarları çok ince. Gözün bazı bölgelerindeki damarlarda tıkanıklıklar, kanamalar ve sızıntılar meydana geliyor. Ve tıkanan yerlerde ne yazık ki tamamen doku yok oluyor, ölüyor. Ve oradan vücutta kendine farklı damarlar yürütmeye başlıyor. Şimdi bizim tabii burada yapmamız gereken bu görme kaybını engel olmak için bir kere hastalarımızı alıyoruz. Önce tabii kaç gördüklerine bakıyoruz ve böyle damlalar damlatarak böyle çok fazla hastalar onu sevmez. Yarım saat beklerler, 2 saat böyle yakın hiç göremezler çünkü. Çok önemli bir muayene. Muhakkak kan şekeri hastaları yani diyabetik hastaların muhakkak hepsinin 6 ayda bir bu şekilde muayene olması gerekir. Genelde bundan ne yazık ki bazen kaçabiliyor hastalar. Damlatarak gözün retinasına bakıyoruz. Çünkü bu tamamen gözün retinasını tutan bir hastalık. Orada işte kanamalar var mı? Gözün merkezinde bir ödem, bir sızıntı var mı? Bunlara bakıyoruz. Ve buna birçok test yaparak, alet yaparak tanılarını koyuyoruz ve buna bağlı olarak da tedavi yöntemleri geliştirebiliyoruz. Peki hangi testleri yapıyorsunuz hocam öncelikle? İlk başta gelişmiş olarak bir optik koherens tomografi dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihaza bakarak gözün merkezinde bir sıvı toplanması var mı ona bakıyoruz. Çünkü eğer bir sıvı toplanması varsa totale yakın bir görme kaybı olabilir. Bazen koldan bir ilaç veriyoruz, anjiyo diyoruz buna. Gözün damarlarında bir sızıntı var mı? O damarlarda bir tıkanma var mı? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anladıktan sonra da mesela bir sızıntı, bir tıkanma varsa o ölü yerlere böyle punto şeklinde lazerliyoruz. Evet hocam. Punto şeklinde lazerliyoruz. Ya da gözün içerisinde bu ödem varsa gözün içerisine iğne yapıyoruz. O ödemin azalması için tamamen yapıyoruz. Ve tabii çok kötü bir kan şekeri regülasyonu varsa hastanın, yani çok düzenli muayenelere gitmiyorsa ya da bu lazer aşamasını kaybetmişse, bu iğne aşamasını kaybetmişse cerrahi yöntemler bile yapmak kalabiliyoruz. Zorundasınız, evet. Ve çok ağır cerrahi yöntemler oluyor tabii. Yani Evet. oraya gelmeden hastayı yakalayıp bunları yaparak iyileştirmek lazım. Evet. Yani erken teşhis aslında en Çok önemlisi önemli. değil mi Yani hocam? diyabet önlenebilir bir körlük çünkü. Gerçekten hastalar eğer düzenli takiplerine giderlerse bunları tamamen engel olabiliyoruz. Peki ne kadar aralıklarla gelmeleri gerekiyor hocam? Özellikle diyabet hastalarının. Normalde 6 ayda bir muhakkak, zaten genelde dahiliye hekimi arkadaşlarımız yönlendiriyorlar ama 6 ayda bir düzenli olarak bu şekilde görmemiz gerekiyor periyotlarla. Peki belirtileri neler hocam hastada? En çok nelerle karşılaşıyorsunuz? Tabii hastaların düzenli periyotlara gelmeyen hastalarda en fazla karşılaştığımız problem görme kaybı. Mesela hastalar bazen işte üst yarıyı görmüyorum, alt yarıyı görmüyorum, işte baktığımda sağ tarafı görmüyorum şeklinde geliyorlar. En çok tabii direkt olarak görme kaybı. Çünkü bir kanama oluşuyor ve bu kanamaya bağlı olarak bir görme kaybına yol açıyor. Ve bazen de merkezi hiç görmüyorum, etrafı görebiliyorum diyebiliyorlar. Tabii o da gözün merkezinde bir ödem olduğunu gösteriyor, bir sıvı toplanması olduğunu gösteriyor. Peki hocam ilerleyen yaşlarda mı görünüyor bu demiş oldunuz aslında? Şimdi genelde tabii erken yaşlarda da görüyor musunuz?
İşte Diyabet tabii genelde görme diyabetleri en çok ilerleyen yaşlarda gördüğümüz hastalıklar ama tip 1 diyabetli hastalarda çok daha erken tabii görebiliyoruz. Görebiliyorsunuz. Çok daha erken çünkü tip 1 diyabete bağlı gözdeki patoloji çok daha progresif yani hızlı ve kötü ilerler. Ama genelde ilerleyen yaşlarda 60 yaş üstü hastalarda görüyoruz. Peki hocam sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri neler? Şu anda uygulamış olduğunuz yeni bir sistem geldi mi yeni teknolojiyle birlikte? Yani diyabette en temel yani altın standart diyeceğimiz yöntem damar tıkanıklığını tespit ettiğimiz orayı lazerlemek. Çünkü bunu lazerlediğimizde artık oradan bir kanama olmuyor ve hastanın görme kaybını olmayacağını garanti altına almış oluyoruz. Bu en temel yöntem. Çok fazla yeni gelişmiş iğneler var. Yani çok her günde bununla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Çünkü diyabet hastalarının en çok zorlanmış olduğu şey gözün merkezinde bir ödem olduğunda tamamen bir görme kaybı oluyor ve her ay belki gözüne iğne yaptırmak zorunda kalıyorlar. Evet. Çünkü bu ilaçların etkileri yaklaşık 4-6 hafta sürüyor. Tabii uzun onlar için yorucu bir dönem oluyor. O yüzden lazer en önemli yöntem. Yani buraya gelmeden, bu iğne yapmaya gelmeden lazer dediğimiz zaman hastanın çok büyük bir kusuru Aslında hocam baktığınız zaman en son aşamada siz artık iğneye geçiyorsunuz değil mi? Yani daha ileriki aşamalarda geçiyoruz. İğnelere rağmen genelde eskiye göre çok daha az görüyoruz tabii bunu. İğnelere rağmen ilerleyen durumlarda gözün içinde retina bölgesinde yırtıklar olabiliyor. Çünkü o yeni gelişen damarlar gözdeki retina tabakasını, o bir ağsı tabaka yırtarak tamamen körlüğe, total bir körlüğe yol açabiliyor. Tamamen Tabii, deforme olabiliyor aslında bu durumda. O durumda artık cerrahi acil çünkü acil yapmak gerekiyor. Çünkü retina dekolmanı dediğimiz olay acil bir durum. Retinaya, diyabete bağlı yırtıklar çok da progresif ve hızlı ilerliyor ne yazık ki. Evet. Bunun önünde peki hocam hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yapmış olduğunuz tedavilerde, yapmış olduğunuz operasyonlarda. Normalde en önemli şey hastanın en büyük görevi takiplerine düzenli ve zamanında gelmek. Çünkü kan şekeri ne kadar standart giderse, olması gereken gibi giderse bunların çoğunluğu tamamen yok edebiliriz. Ama diyabet tabii kronik bir hastalık olduğu için bir yerden sonra hastalarımızın takibinde biraz zayıflama fark ediyoruz. Çünkü her ay iğne olmak çok zor geliyor. Tabii ki onun yaratmış olduğu bazı tabii huzursuzluklar, ağrılar çok zor geliyor. Yani en önemli şey tamamen takip. Eğer takibe dikkat edilirse yani günümüzde diyabete bağlı körlük tamamen yok olabilir. Yapmış olduğunuz iğne hocam ağrılı, kanamalı bir yöntem mi? Nasıl bir yöntem? Çok minik bir kanama oluyor. Tabii gözün içine bir iğne yapıyoruz. Evet. Sadece 200 saat bir hastada hafif bir batma, yanma, ağrı hissedebiliyor. Yoksa çok yan etkisi hemen hemen yok diyebileceğimiz bir iğne. Hocam şunu mu anlıyoruz? Aslında biz diyabetik hastalarda daha fazla her seferinde yaptırmaları, ömür boyunca yaptıracaklar mı bu tedavi şekillerini? Sürekli iğne mi yaptırması gerekecek? Lazerden sonra tamamen ortadan kalkacak mı? Buradaki en önemli şey şu. Kan şekerlerine dikkat ettikleri zaman bu iğne sayıları düşecek ve tamamen yok olacak. En önemli şey her zaman yani hala kan şekerinin düzenli gitmesi. En önemli şey bu. Bu aslında biraz yedikleriyle de alakalı olabilir değil mi hocam? Yani beslenme de önemli çünkü. Genetik yatkınlıkları ve ne yazık ki beslenme. Tabii. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Vitrektomi nasıl bir ameliyattır? Vitrektomi bir mikro cerrahi ameliyatı. Gözün içerisine 3 tane tüple giriliyor. Böyle küçük tüplerle bir mikroskop altında. İşte hasarlı bölge önce tespit ediliyor. Diyelim bir yırtık oluştu. Diyabette diyelim yırtık olabilir. Diyabet dışında da yırtıklar olabiliyor çünkü. Bir yırtık oluştu. O yırtıklı bölgenin altına bir sıvı girer ne yazık ki. O sıvı oradan alınıyor. O yırtıklı bölge düzleştiriliyor. Böyle ameliyat sırasındaki lazerle etrafı tamamen punto şeklinde yırtığın ağzı dikiliyor. Ve ondan sonra orada bir kan varsa, hemoroji varsa oradan tamamen temizlenen mikro cerrahi bir yöntem. Çok gelişmiş bir mikro cerrahi yöntem. Peki bütün göz hastalıklarında kullanıyor musunuz hocam bu tekniği? Vitrektomi sadece retina hastalıklarında kullanılabilen bir yöntem. Tabii işte diyabete bağlı retina yırtıkları olabiliyor. Darbeye bağlı retina dekolmanında olabiliyor. Sadece retina hastalıklarında kullanılan bir yöntem. Peki hocam hazır konu açılmışken o zaman biraz retina yırtıklarından da bahsedelim. Neden kaynaklanıyor hocam en çok retina yırtıkları? Retina yırtıklarının en büyük sebebi genetik yatkınlık. Mesela yüksek miyoplarda. İşte 8 numara, 9 numara, 10 numara yüksek miyop hastalarımız var. Bir darbe alabiliyorlar, çok ağrı kaldırabiliyorlar. Böyle uçuşan başta cisimler görmeye başlıyorlar. O uçuşan cisimler daha sonra böyle siyah nokta şeklinde böyle büyüyor. Yukarıdan aşağı böyle kar yağıyormuş gibi geliyor. Böyle gözünün önünde şimşekler çakıyor. En fazla yüksek miyoplarda görebiliyoruz. Diyabete bağlı yırtıklarda görebiliyoruz. Ondan ne bileyim daha çok işte bir travma. Yani gözüne bir darbe gelebilir. İşte ne bileyim spor yaparken herhangi bir cisim gelebilir. En çok bunlarda görüyoruz.
Evet hocam. Yine aynı şekilde yapmış olduğunuz lazerle de bu tedavileri Engel yapabiliyorsunuz olunabiliyor. değil mi? Vitrektomi cerrahisi engel olunabiliyor. Evet hocam. Hocam ben şimdi sizi hazır sormuşken konudan konuya geçeceğim ama sarı noktadan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Sarı nokta ilerleyen yaşlarda çok fazla görülüyor diye biliyoruz. Nedir hocam? Neden kaynaklanır? Sarı noktanın en temel şeyi tabii ki dediğiniz gibi ileri yaş. Zaten hani senil makulodejenerasyonu dediğimiz şey yaşa bağlı kaynaklanan bir şey. Tabii genetik yatkınlık ve beslenme de çok etkili. İşte sigara negatif faktör, yani ilerleyen bir faktör. İşte daha çok protein ağırlıklı beslenme negatif faktör. Daha çok işte sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Ama temel faktör tabii ki yaş. Yaşa bağlı olarak gözün merkezindeki hücrelerde bir kayıp meydana geliyor. Ne yazık ki bu var olan kaybı geri döndürmek gibi bir şansımız yok. Evet hocam. Hastalık çünkü ilerleyen bir hastalık. Bu hastalarda genelde iki tip sarı nokta hastalığı oluyor. İşte kuru tip ve yaş tip diyoruz. Kuru tip olanlarda daha çok beslenmesine dikkat edecek. Bazen bir vitamin takviyeleri veriyoruz hastaya. Böyle kareli kağıtlar veririz biz onlara. Böyle punto şeklinde, böyle siyahın üzerine beyaz. Bunlara bakmalarını söyleriz. İşte orada çizgilerde eğiklik görebilirler. Bu eğiklik arttığında acaba yaşa mı dönüyor şeklinde bakarız. Onları çok daha sık görüyoruz. Yani 1 ay, 2 ay, 3 ay, 3 ay hiç geçmiyoruz. Çünkü gözün merkezini tutan bir hastalıktır. Gözün merkezini tutan hastalıklarda 3 ayda bir en geç takip etmek gerekiyor. Çünkü yaşa döndüğünde hemen iğne tedavisi yapmak gerekiyor. Çünkü o yaş halde durduğunda hücre kaybı çok daha fazla ilerliyor. Hemen iğne tedavileri yapmamız gerekiyor. İğne tedavileriyle o yaş olan durumu kuru tipe çeviriyoruz ve böylece görmelerinde bir artma sağlayabiliyoruz. Ne yazık ki ilerleyen bir hastalık ama tamamen yok etme şansımızı bulamıyoruz. Evet. Mesela sarı nokta hastalığında o yüzden diyabet çok daha önemli mesela diyoruz. Bir cerrahi yöntemle hastalığı yok edebiliyoruz ya da lazerle. Ama sarı nokta hastalığında böyle bir elimizde cerrahi bir yöntem yok. Şu an sadece iğnelerle hasarı azaltmaya çalışıyoruz. Azaltmaya çalışıyorsunuz. Evet hocam. Peki hocam ne gibi belirtiler veriyor hastaya? Sarı nokta hastalarında yavaş bir görme kaybı olur. Yani o sinsice aslında ilerliyor. Sinsi bir hastalık. O yüzden daha çok 60 yaş üstündeki hastalarımızın her sene periyodik kronik bir hastalığı olmasa bile muayeneye gelmesini isteriz. Çünkü yani hepimizde bu var. Şimdi görmemizin azaldığını çok bariz bir hale gelince ne yazık ki anlayabiliyoruz. Maalesef. Hani bazen özellikle bir ileriki yaş hastalığı olduğu için işte hasta ilk başta bunu acaba bir gözlük numaram mı arttı olarak değerlendiriyor hak olarak. Acaba kataraktı mı başlıyor diye düşünüyor. Tabii bunlar tedavisi çok daha mümkün bir hastalık ama sarı noktada tabii ki bu ilk akla gelmiyor. Bir kere bir görme azlığı ama yavaş bir görme azlığı başlıyor. Gözün merkezini tutan bir hastalık olduğu için genelde hastalar baktıklarında ortayı çok iyi göremediklerini ama etrafı çok iyi gördüklerini düşünüyorlar. Karanlıkta daha az görmeye başlıyorlar. Yakınları çok daha yakın görmede çok daha fazla zorlanıyorlar. Tabii bu bulguların çoğu da yaşla beraber olduğu için tabii ki daha çok hani bir gözlük kullanımı da var zaten. Gözlük kullanımına biraz sayıyorlar. O yüzden aslında hiçbir şey olmasa bile 60 yaş sonrası her sene bir retina doktoru tarafından muayene olmaları gerekiyor. Ama zaten bütün göz uzmanı arkadaşlarımız da zaten gözün retinasına artık bakıyorlar standart zaten. Evet. Peki hocam şunu da soracağım. Vitamin desteği işe yarıyor mu sarı nokta hastalığında? Tabii çok önemli. Yani vitamin desteği çok önemli. Özellikle lutein, zeaksantin gibi birçok vitaminde hastalığın progresyonunu, ilerleme hızını çok yavaşlatıyor. Yavaşlatıyor ama en önemli faktörlerden biri de ama sigara. Sigara çok hızlı bir şekilde hastalığın ilerlemesine yol açıyor. Evet hocam. Peki vitamin desteğinden hocam kastımız dışarıdan vitamin takviyeleri mi daha yoksa? çok biz hastalarımıza reçete ediyoruz bunları. Reçete ediyorsunuz. Sadece göz için özel üretilen işte vitaminler var. O birçok vitamini barındırıyor. Onların her gün günde bir kere kullanmasını istiyoruz. Evet. Hocam peki kırma kusurlarında lazer ameliyatları nasıl? Birçok yöntem var. Burada önemli olan şey kırma kusurlarında numaranın ve kornea kalınlığının arasındaki bağlantı. Çok fazla lazer yöntemi var. İşte PRK dediğimiz, femtosaniye lazer dediğimiz, hatta işte smile lazer dediğimiz birçok yöntem var. Ve bunların hepsinin hangi numara ve hastanın korneasındaki kalınlığına göre karar veriyoruz. Tabii bu bir deneyim ve uzun bir muayene gerektiriyor. Hastamız geldiği zaman işte gözlük numarasını ölçüyoruz. İşte böyle topografi cihazlarıyla korneanın haritalarını ölçüyoruz ve hangi numarada hangi yöntem gerekliyse ona göre bir karar veriyoruz. Evet.
Peki siz hocam bu durumda en çok hangi hastalarla karşılaşıyorsunuz? Tabii en fazla gördüğümüz hastalık hala miyop dünyada. Miyop, yani miyop evet. %80. Hipermetroplarda da lazer uygulanabiliyor. Ama hipermetrop çok daha az gördüğümüz bir hastalık. En çok gördüğümüz uzağa görememe kusuru. Miyop astigmatlarda 8 numaraya kadar bütün kusurları düzeltebiliyoruz lazerle. Yani eğer korneası uygunsa hastanın tabii. Evet, aslında hocam baktığımız zaman da lazerin de birçok çeşidi Tabii, olduğunu birçok görüyoruz değil mi? çeşidi var. Hastaya göre de değişkenlik de gösterebiliyor. Yani dokuya Smile göre lazerden bahsettiniz hocam. Yeni bir teknik mi? Biraz bahseder Smile misiniz yeni bir bize? teknik. Özellikle yüksek numaralı hastalarda ektazi dediğimiz, yani ameliyattan sonra bazen karşılaştığımız bir komplikasyonu tamamen ortadan kaldırabiliyor. Kaldırıyor. Yani çok yüksek bir başarı oranı var. Lazer hastalarında ortaya çıkabilecek göz kuruluğu gibi bulguları azaltabiliyor, yok edebiliyor. Bir gün içerisinde hasta bir gün sonra sosyal hayatına dönebiliyor. Dönebiliyor. Yeni Peki ve çok öncesinde başarılı ve bir yöntem. sonrasında yapması gereken şeyler var mı hocam? Hastanın Yani dikkat hastaların etmesi en gereken. çok istediğimiz şey şu, bütün cerrahi gözle ilgili hemen hemen tüm cerrahi yöntemlerde bunu çok isteriz. Bir hafta boyunca gözüne su kaçırmamak, Bu önemli. çok fazla gözlerini ameliyattan sonra belirli bir süre kaşımamak dışında yani sosyal hayata çok hızlı adapte olabilirler. Bir de verdiğimiz damlaları da bir hafta kullanmalarını istiyoruz. O kadar. Hocam bir de genelde göz hastalıklarında mevsimsel geçişlerde bir alerjik durumlar oluyor. Kaşıntılar ve sulanmalar başlıyor. Bu gibi durumlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Tabii özellikle mevsimsel durumlarda polen alerjisi çok fazla Evet. yaygın. Normalde hastalarımızı muayene ettiğimizde tabii anti alerjik ilaçlar vermelerini istiyoruz. Ellerini çok gözlerine dokunmamalarını istiyoruz. Çünkü ne yazık ki el temasıyla alerjinin üzerinde kaşıdıkları zaman mikrop kapabiliyor. Hijyen çok önemli. Tabii hijyen çok önemli. Gözlerini bol soğuk suyla yıkamalarını bekliyoruz. Hani çok ellerini sürmemeleri için. 2 hafta boyunca genelde damlalar kullanıyoruz. Daha çok fazla damla dışında bir tedavi önermiyoruz. Vücudun başka bir yerinde kaşıntı, şişlik herhangi bir şey yoksa. Daha çok bu tarz tedavi. Hocam çocuklarda çok fazla karşılaşıyoruz sanırım. Alerjik çocuklarda durumlarda çok değil mi? daha fazla Yani çocuklarda karşılaşıyoruz. farklı yöntemler mi uyguluyorsunuz? Yok, aynı yöntemleri Aynı uyguluyoruz yöntem. ama, Ama çocuklar tabii çok daha fazla etrafla, doğayla temas içerisinde oluyor. Hep ellerine dokunuyorlar, Evet. ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O yüzden onlarda çok daha fazla alerjik reaksiyonlar çok daha fazla gözüküyor. Peki lens kullanımı ile ilgili hocam ne düşünüyorsunuz? Her hastada lens kullanılabilir mi? Şimdi lens kullanımındaki en önemli özellik şu. Tabii biz hastalarımız işte muayeneye geldiklerinde zaten onlara bir alternatif sunuyoruz. Yani istiyorsanız işte hastamız geldi, miyop bir hasta özellikle ya da hipermetrop. İşte gözlük takabilirsin, lens takabilirsin ya da istersen hiç bunların birini istemiyorsan bir cerrahi operasyon geçirebilirsin. Tabii bir kısmı da lens tercih ediyor. Lenslerde en önemli şey tabii korneanın bir çapı var. Önce çaplarını ölçüyoruz. Hangi çapta lens kullanabilir? Daha sonra onun denemesini istiyoruz. Çünkü sonuçta bunların hepsi yabancı bir madde. Vücut onları yabancı olarak algılayacaktır. Taktıktan sonra 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz. Acaba bu takmış olduğu lens onda bir alerjik reaksiyon gelişti mi? Bunlar da Geliştiyse önemli tabii. o lensi kullanmamasını istiyoruz. Belki başka bir marka kullanabilir. Ama arka arkaya 2 marka lens kullanıyorsa ve hala alerjisi varsa çok lens kullanmasını tercih etmiyoruz. Lensle duşa girmemesini, havuza girmemesini, denize girmemesini istiyoruz. Zaten süreleri var değil mi hocam lenslerinde? Belli Tabii süreleri ama var diye her gün biliyorum. takıp çıkarmalarını tercih ediyoruz. Normalde günlük lenslerimiz de var. Mesela sabah takarsınız, akşam onu atarsınız. Bu bir günlük lens. Bu da bir tercih yöntemi. Bir de aylık lenslerimiz var. Onlarda da sabah takarsınız, akşam çıkartırsınız ama bir ay sonra çöpe atarsınız. Bu hastanın kendi günlük aktivitesine göre tercih edeceği bir şey. Mesela sadece özel günlerde takmak istiyorsa günlük lensleri tercih ediyorlar. Ama her gün takıyorsa Gözlük numarası çok kullanmak yüksekse, istemediklerinde tabii değil mi aylık hocam? lensleri tercih Peki hocam ediyorlar. biz tamamen gözlükten nasıl kurtulabiliriz? Şimdi tamamen gözlükten kurtulmanın 2 tane yöntemi var. Evet. Bir lazer operasyonları, bir de mercek operasyonları. Tabi buradaki en önemli kriter de hastanın numarası ve yaşı. Önemli. Yaşı tabii. Daha genç hastalarda lazeri tercih ediyoruz. Ama işte ileriki yaş hastalarda, işte 50 yaşında, 60 yaşında gözlük takan hastalarda daha çok mercek ameliyatlarını tercih ediyoruz. Peki bunun sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Mercek taktığınız hastalar için sorayım. Normalde özellikle de. mercek taktığımız hastalar ameliyattan sonra biz onlara damlalar yazıyoruz. Bir hafta boyunca bunları kullanıyor ama hemen 2-3 gün içerisinde günlük tüm aktivitelerini yapabilirler. İşlerine gidebilirler, her türlü aktivasyonu yapabilirler. Sadece su girmeyecek gözüne, enfeksiyon kaptırmamaya dikkat edecekler. Onun dışında hiçbir problemle karşılaşmıyorlar. Evet. Hocam biz göz muayenelerimizi hangi aralıklarla yaptırmalıyız?
Eğer bir kronik hastalığımız yoksa yılda bir herkesin bir göz muayenesi olması gerekir. Yılda bir. Çünkü dediğim gibi insanlar hani iki gözle baktığımız için acaba bir gözümüz yerinden daha mı fazla görüyor? Çünkü tek başımıza şöyle yaparak hiçbir zaman denemiyoruz. Sonuçta o yüzden her sene bir şeyimiz olsun olmasın yılda bir göz Kendimiz muayenesi muayene olmamız etsek lazım. hocam, az önce bahsettiğiniz Tabii. gibi örnek mi? Mesela Aynen. hocam. Mesela atıyorum evde kendiniz ilk başta eğer bir nokta vardır. Evet. Bakarsınız. Ben burayı bir ay sonra baktığımda eskisi kadar görmüyorum. Göremiyorum. O durumda bir yılı bile beklemeden hemen gelmek lazım. Peki çocuklarda da aynı şey geçerli mi hocam? Çocukları da hiçbir şey olmasa bile yılda Özellikle bir yeni bakmak doğmuş lazım. bebeklerden başlayalım, Genelde değil mi? pediatri çocuk doktoru arkadaşlar Evet. zaten 3. ayken ilk muayenelerine gönderiyorlar. Hani doğuştan bir katarakları var mı, ne bileyim bir başka bir şey var mı diye. İlk genelde 3 ayken ilk bakıyoruz. Onların da gözlerine damla damlatıp bakmak gerekiyor çünkü. Daha sonra eğer hiçbir göz kusurları yoksa 1 yaşında, 2 yaşında her sene muhakkak bakmak lazım. Evet. Peki hocam, çocukların doğuştan katarakları oluyor mu? Tabii Genetik yani fak- genetik genetik yatkınlık faktörler. olarak olabiliyor. Tabii. Bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz? Bu gibi durumlarda çok erken ameliyat etmek lazım çocukları. Bebekken Çünkü yapabiliyor musunuz hocam? tabii yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Çok erken ameliyat etmek lazım. Çünkü normalde bir bebeğin gözünü alın, yani 2 gün kapatın, o gözde bir göz tembelliği gelişir. O yüzden daha erken ameliyat yapmak çok gerekiyor. Tabii onların ameliyatlarında mercek takılıp takılmaması tabii hastanın durumuna göre, Değişiyor. kaç aylıkken tespit edildiği zamana göre değişiyor. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tüm hastalarımızın yılda bir muhakkak göz muayenesine dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü önlenebilir hastalıkları bunların çoğu, sadece erken teşhis gerekli. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Erdinç hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle, sağlıklı kalın, hoşça kalın.